Arkadaşlar hepinize merhaba. Videoya hoş geldiniz. Ben Kripto Kurdu proje ekibinden Mertcan. Bugün sizlere teknik analizin en önemli konusu olan risk yönetimini anlatacağım. En önemli konu olmasının sebebi siz ne kadar teknik analiz bilseniz, ne kadar iyi alsat yapsanız da risk yönetiminiz olmaz ise tek yanlış işleminize çok büyük kayıplar edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu videoyu çok dikkatlice sonuna kadar dinlemenizi rica ediyorum. Bugün neler öğreneceğimizle başlayalım. Bugün risk yönetimini, risk ödül sisteminin ne olduğunu, TradingView'de risk ödül hesaplayıcısının nasıl kullanılacağını, finansal piyasalarda nasıl kümülatif olarak bakiyemizi büyütebileceğimizi konuşacağız arkadaşlar. Risk ne demek diye başlayalım. Risk, işlerin düşündüğümüz, hesapladığımız gibi gitmediği durumlarda bizim kaybetme, zarara uğrama ihtimalimizdir. Risk yönetimi ise kazanacağımız ya da kaybedeceğimiz tutarı daha işleme girmeden önce yönetmemize verilen isimdir arkadaşlar. Devam edelim. Risk reward. Yani herkesin dilindeki bu RR sistemi nedir? Arkadaşlar biz bir risk alıyorsak bu riskin karşılığında bizim bir ödül almamız gerekir. Yani bunun kısa anlatımı bu. Risk reward yani risk ödül sistemi. R yani R dediğimiz şey, bizim R dediğimiz şey tek işlemde gözden çıkardığımız miktar yani riskimiz. İşler düşündüğümüz, hesapladığımız gibi gitmez ise kaybedeceğimiz para olarak adlandırabiliriz arkadaşlar. Ödül ise yani reward aldığımız riskimize karşılık kazanmayı hedeflediğimiz miktar. Şimdi gelin biz bunu nasıl hesaplayacağımıza bakalım. Riskimiz ve ödülümüz ne kadar olmalı? Herkesin risk iştahı farklı arkadaşlar. Kimisi çok fazla risk almayı sever, kimisi çok az risk almayı sever. Genellikle önerilen bir işlemde toplam bakiyemizin maksimum %1 ile %3'ü arasındaki miktarı biz bir R olarak seçeriz arkadaşlar. Genel olarak böyle seçiliyor. Ödül miktarımız ise riske ettiğimiz miktarın en az 2 katı olmak zorunda. Yani biz 1 R riske ediyorsak minimum 2 R hedeflemeliyiz arkadaşlar. Tabii bu 3 R olur, 4 R olur. Bu size bağlı tamamen. Sizin kuracağınız işlem stratejisine bağlı. Fakat minimum 2 R olmak zorunda. Şimdi bu 2 R'ı 1 R'ı biz nasıl hesaplayacağız? Arkadaşlar TradingView'de risk ödül oranı hesaplayıcısı var. Bakın burada. Tam olarak şu bizim long işlem ya da spot alım işlem için kullanacağımız bir yardımcı gereç. Biz buna bastığımızda burada risk ödül oranı, bizim giriş noktamız, bizim stop noktamız, bizim hedef noktamız belli. Ve bizim aslında kaybedeceğimiz tutar yüzdeye bağlı olmaksızın, şuradaki eksi yüzdesine bağlı olmaksızın biz bir işlemde sadece bizim belirlediğimiz oranda kayıp edeceğiz arkadaşlar. Yani biz bir R kaybedeceğiz. İşlem %50 de olsa, eksi %50 yani stop %50 de olsa, %1 de olsa, %0.50 de olsa biz her zaman bir R kaybetmeyi göze alacağız ve minimumda 2 R kazanmayı hedefleyeceğiz. Bu işlemde bakın 3.23 yazıyor. Yani bir riske karşılık 3.23 ödül kazanmış olacağız arkadaşlar. Riske ettiğimiz miktarın 3.23 katı. Şimdi gelin bir de biz bunu grafikte kendimiz yapalım. Arkadaşlar şu anda örnek olması açısından bir tane Bitcoin grafiği açtım. Bitcoin ile bizim hemen şurada açtık. Alış pozisyonu ve satış pozisyonu için iki ayrı seçeneğimiz var. Ben destek noktasına geldiğinde alış pozisyonu girmeyi tercih ettim diye düşünelim. Destek noktamız şurası olsun. Bizim stop noktamız mesela son low'un yani son düşüğün dibi olsun. Şu nokta olsun. Direnç noktamız ise bizim şurası olsun. Bakın bu risk ödül oranında 1.2 diyor. Bizim bu işlemi almamıza gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü biz bir riske karşılık 1.2 kazanacağız. Yani bir riske karşılık aslında 0.20 R kazanacağız. Buna gerek yok arkadaşlar. O yüzden bu işlemi almayı tercih etmiyoruz. Hemen başka bir işleme geçtik. Burası bizim artık destek noktamız oldu. Biz alış pozisyonumuzu girdik. Dedik ki biz artık destek noktasının %1 altına stop koyacağız diyelim. %1 altına şurasına stop koyduk diyelim. Bizim hedef noktamız ise şu nokta. Yani bizim direnç noktamız. Şu an varsayım üzerine konuşuyoruz arkadaşlar. Zaten gelecekte ne olduğunu bildiğimiz için rahat konuşuyoruz. Fakat size mantığını anlatmak istiyorum. Fiyat destek noktasına geliyor. Bizim risk ödül oranımız yaklaşık 8R. Bu biraz uçuk bir rakam. Biz 2R, 3R çok güzel oranlar bunlar. Biz bu işlemi burada kapattığımızda toplam 8R kazanmış oluyoruz ve sadece 1R riske etmiş oluyoruz arkadaşlar. Normal grafikte de kullanım alanı bu arkadaşlar. Şimdi devam edelim.
Evet arkadaşlar, devam ediyoruz ve en önemli şey olan kümülatif nasıl büyürüz? Devam edelim. Arkadaşlar, kümülatif büyümek ne demek? Yani biz yavaş yavaş, istikrarlı şekilde, disiplinli şekilde büyümemize biz kümülatif olarak büyüme deriz arkadaşlar. Şimdi 10 işlem aldığımızı ve bu risk yönetimini uyguladığımızı düşünüyoruz arkadaşlar. Bakiyemizi de ne kadar büyütebiliriz buna göz atıyoruz. Bizim toplam bakiyemiz 1000 dolar olsun. %2'lik bir riskimiz olsun. %2'lik risk aldığımızda bizim bir arımız 20 dolar oluyor. Ve minimumda 2 ar hedefliyoruz arkadaşlar. Her hedefimize giden işlemden 40 dolar kazanacağız. 20 dolar da kaybedeceğiz her kaybettiğimiz işlemden. Şimdi bakalım 5 işlem de kazanalım, 5 işlemde kaybedelim. Yani 5 işlemimiz hedefe gitsin. Toplam 10 ar kazanç sağlamış olacağız. 5 işlemde stop olursa 5 ar zarar yazacağız. Yani kazanma oranımız %50. 50-50 arkadaşlar. Yani yazı tura atmak gibi bir şey. Buna rağmen bizim 100 dolar karımız oluyor. Yani bakiyemizin neredeyse %10'unu kazanmış oluruz arkadaşlar. Sadece %50 bir kazanma oranıyla. Peki 4 işlem hedefe gitse, 6 işlem stop olsa, yani %40 kazanma oranımız olsa o zaman ne kazanırdık? Bakın arkadaşlar, 4 işlem 8 ar kazandırdı bize. 6 ar zarar yazdı. 2 ar, totalde 2 ar kazancımız oldu. 40 dolar da kar. Fakat burada negatif bir kazanma yüzdesi var ve yine biz kardayız gördüğünüz gibi. Risk yönetiminin önemini aslında tam olarak şurada anlıyoruz arkadaşlar. 3 tane işlemimiz hedefe gitsin ve 7 tane işlemimiz stop olsun arkadaşlar. Bu gerçekten çok kötü bir win rate, yani kazanma yüzdesi. %30 kazanma yüzdesiyle bizim sadece ve sadece 20 dolar zararımız oluyor. Yani bir ar zararımız oluyor. 6 ar kazandık, 7 ar eksideyiz. O zaman biz eksi 1 ar zarardayız sadece. Yani bir kere stop olduğumuzu düşünelim arkadaşlar. Peki işler iyi giderse %60 kazanma oranıyla arkadaşlar 4 işlemimiz stop, 6 işlemimiz hedefe giderse biz 160 dolar kâra geçiyoruz. 7 işlem hedefe giderse, yani en iyi senaryolardan birinden bahsediyoruz. O zaman da arkadaşlar bizim 220 dolar kârımız olur ve sadece 1000 dolarlık bakiyede. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, eğer anlamadığınız bir nokta varsa mutlaka yorumlarda sormayı unutmayın. Hepsine elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.